Merhaba, hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir tarifle karşınızdayım. Toplumda birçok kişinin bilmediği, yapmadığı ama gördüğü zaman neden şimdiye kadar yapmamışım, bu tarifi bilmiyormuşum deyip hayıflanacağı çok güzel bir tarif. Çünkü Türk damak tadına çok uygun ve hepimizin bir şekilde aşina olduğu şeyler. Özellikle Arap mutfağı, Güneydoğu mutfağımız ve Osmanlı mutfağı yapılan yerlerde çok meşhur olan bir yumurta yemeği bu ama patlıcanlı. Hadi buyurun geçelim yapılışına. Şimdi önce bir adet patlıcanımızla delikler açarak közlüyoruz. Bir adet kapya biberim, bir adet de yeşil köy biberim var. Bu malzemeyle yaklaşık 2-3 kişilik bir yemek çıkıyor. Siz daha kalabalıksanız eğer miktarı arttırmanızı öneririm. Şimdi sebzelerim güzelce közlensinler. Patlıcanlarımız közlenirken biz de bir adet kuru soğanımızı piyazlık olarak doğrayalım. Piyazlık olması önemli çünkü karamelize edeceğiz. Güzelce soğanımızı doğrayalım. Gerçekten çok lezzetli bir yemek bu. Daha önce yememiş olanlara mutlaka tavsiye ediyorum. Bakın yapılışı da gördüğünüz gibi çok kolay. Bu arada beni bu dakikaya kadar seyreden herkese çok teşekkür ediyorum. Eğer bu videoda ilk defa karşılaştıysak kanalımda daha yüzlerce güzel tarif var. Salatalardan tatlılara, hamur işlerinden ana yemeklere, sulu et yemeklerine kadar onlara da bir göz atmanızı tavsiye ederim. Şimdi tavama bir yemek kaşığı tereyağı, bir yemek kaşığı da zeytinyağını aldım. Tereyağımı güzelce eriteceğim. Eriyen yağıma da soğanlarımı koyup soteleyeceğim. Tereyağım eridi, soğanlarımı ilave ediyorum. Soğanları dikkatli bir şekilde karamelize edeceğiz. Normal yemek yapar gibi kavurma işlemi değil, karamelize işlemi yapacağız. Bir çay kaşığına yakın tuz ilavesi yapıyoruz ki daha kolay karamelize olsun ve yumuşasın. İçindeki bütün şekeri bırakmasını, yanmadan renk değiştirip kahverengileşmesini ve yumuşamasını sağlayacağız. Bunun için soğanımız önce yüksek ateşte güzelce karıştıra karıştıra kavuruyoruz. Evet, soğanım sarardı, yumuşadı. Bu esnada ateşin altını kısıyorum. Kısık ateşte karıştırmaya bırakmadan güzelce şekerlendirip karamelize ediyorum. Tekrar söylüyorum, yakmadan. Daha önce bu yemeği yapanlar yorumlara yazarsa çok sevinirim. Ama yapmadıysanız da denedikten sonra da yorumlarınızı yazarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Umarım faydalı bir tarif olmuştur bu. Şimdi közlediğimiz patlıcanlarımızı soğuttuk. Bir kenarda poşetin içerisine ki bu şekilde çok daha kolay soyuluyor. Soyduğum patlıcanımı ve biberlerimi güzelce kesiyorum. Hepsini birlikte karıştırarak ufaltıyorum. Satırdan geçirir gibi, sanki patlıcan salatası yapar gibi ufalta ufalta birbirine karıştırıyorum. Köz patlıcan ve biber lezzeti hakikaten başka hiçbir şeyde yok. Kokusuyla, tadıyla muhteşem oluyor. Her şeye yakışıyor. Evet, gördüğünüz gibi hepsini birleştirdim. Lezzetleri de birbirine girmiş oldu. Güzelce kestik ve ufalttık.
Bakın soğanlarım çok güzel karamelize oldular, yumuşacık, şekerli, lezzetli bir hal aldılar. Sanki közlenmiş gibi oldu onlar da. Yakmadan kavurduk. Şimdi altını açıyorum çünkü soğumuştu. Biraz ısınmasına müsaade edip hemen patlıcanlarımı da üzerine ilave ediyorum. Karıştırarak birkaç dakika daha pişirmeye devam edeceğim. Buradaki amaç zaten pişti hepsi ama bütün lezzetler birbirine geçsin istiyorum. İyice karıştırarak birkaç dakika pişirmeye devam ettik. Şimdi bir miktar karabiber çekiyorum. Biraz daha tuz ilavesi yapacağım. Bu tamamen size bağlı. Arzu edenler koyabilir, arzu etmeyenler koymaz. Bir çay kaşığı kadar da paprika koyacağım. Güzelce karıştırıyorum. Baharatlar da karışsın. Bu arada 3 adet yumurtayı da güzelce çırptık kenarda ve yemeğimize ilave ediyoruz. Buradaki önemli nokta omlet gibi bırakmayacağız arkadaşlar. Bu yemeğin sonunda içinde yumurta olduğunu çok anlamıyor bile kimse. Yani yumurta yemeği değil aslında. Karışık bir yemek olduğu için bütün lezzetleri aynı anda almak adına yumurtayı iyice karıştırarak pişiriyoruz. İyice pişmesi, katılaşması ve bütün malzemeyle iç içe geçmesi önemli. İyice karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. Olmak üzere biraz daha yumurtanın katılaşmasını istiyorum. Ocağın altı açık bu arada. Ve hemen hemen oldu. Şimdi servis edelim. Evet, nefis yemeğim hazır arkadaşlar. Bütün lezzetler birbirinin içine geçti. Eğer bu tadı daha önce hiç denemediyseniz size şiddetle öneriyorum. Çünkü Türk damak tadına, Türk mutfağına çok yatkın, çok uygun, çok lezzetli bir yemek. Aynı zamanda da besleyici. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Lütfen yorumlara sonra yazarsanız sevinirim. Bir sonraki tarifimizde görüşmek üzere ama videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı sakın unutmayın. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Hepinizi seviyorum.